Evet, bu sefer elimizde müthiş bir rapor var. Bu 24 saat kart raporu Stornish'ten, yalnız mürettebat sürüşlü. 8-11-2024 diye okudum ama 16-57 diye rapor tarihi gözüküyor. Stornish takograf, araç şasi nosu 18 ABR 500 plaka. İşte 21.08.2024'te Tatar Hacı Hüseyin'de kalibrasyon yapılmış. Yani 21.08.2026'ya kadar geçerli. Dediğim gibi 8-11-2024'te alınmış rapor. Bir nolu sürücü 35 BGU 811'de ufak bir sürüş yapmış. 1 saat 28 dakika kadar. Sonra 1 saat 28 dakika gibi bir enteresan bir bilinmeyen süresi var. Şimdi burada bilinmeyen süreden zaten bir olaylar araç raporu, 24 saat araç raporu alınması gerekiyor. Ne yapmış? En azından onu anlayabiliriz. Şimdi diğer parametrelere bakıyoruz. Bir nolu sürücüyü incelemeye devam ediyoruz. 9 saat 37 dakika dinlenmiş. Mürettebat sürüşte 9 saat 37 dakika dinlenme yeterli. Hatta fazla bile sayılır. Şimdi 1 saat 1 dakika bir sürüş yapmış. Sonra araç dışı çalışmış vesaire vesaire, onlara geçiyoruz. Şimdi toplamlara bakalım. Şimdi bakın 4 saat 38 dakika mürettebat sürüşte gözüküyor. Mürettebat sürüşte gözüktüğü vakit bir sürücünün bir gününü 24 saat değil 30 saat kabul ediyoruz. Burada 24 saat rapor aldığımızda ister istemez bazı parametreler saçmalayabiliyor, kafamızı karıştırabiliyor. Şimdi bu kişi 5 saat 26 dakika sürüş yapmış. Mürettebat sürüşlü olan kişilerde 45 dakika dinlenmeyi aramıyoruz arkadaşlar. Yani mola yok. Mola denetimi yapmıyoruz. O yüzden detaylara girmemize gerek kalmıyor. 9 saat 55 dakika yat yapması normal. 44 dakika bilinmeyen süresi var. Burası biraz problemli. Yani buradan hani yazılabilir. 31'e 1B yazılabilir, yani takografı uygun olmayan takograf kullanmaktan ceza yazılabilir. Yani orası biraz muallakta bir kısım. Gene bir 24 saat araç raporu almak gerekiyor. Şimdi zaten araç hareket halindeyken kart takması var 35 BGU 811'de. Gene aynı araçta 14 dakika elektrik kesintisi var. İşte elektrik kesintileri var ama şu anda 18 plakalı aracı işliyoruz. 18 plakalı araçta da 25 saat 32 dakika elektrik kesintisi var. Bununla ilgili geçerli bir neden söylemesi gerekiyor. Eğer şalter kestim derse, şalter kestim geçerli değil. Takografını, şalterini de kapatsa gene çalışması gerekiyor. Uluslararası standartlarda dijital takografın teknik şartlarına uygun olarak montaj yapılmışsa şalter kesildiği anda takografın mutlaka çalışması gerekiyor. Yani aküden voltaj alması gerekiyor. O geçerli bir sebep değil. Gene bu araçta aynı bir farklı sürücülerin ve bu sürücünün araç hareket halinde kart takmaları var. 31'e 1B işlemi ve 75 ceza puanı ulaştırma üzerinden yazıyoruz. Araç hareket halinde kart takmalara. Onun dışında şu arada bir tane kart var. Onu belki soruşturabilirsiniz ama bugüne ait değil. Şu an aldığımız güne ait değil, bir önceki güne ait. Gene onu olaylar araçtan veya eğer denetim kartı takıp rapor alırsanız zaten burada kısa kod yerine, şuradaki kısa kod yerine size kişinin adını soyadını verecektir. Yani sürücünün adını soyadını verecektir. Bunlarda böyle bir şeyimiz var, olayımız var. Onun dışında yani dediğim gibi şuradaki bilinmeyen süresi problem. Onun dışında aslında problemi yok. Araç hareket halinde kart takmaları ve elektrik kesintileri problem. 31'e 1B işlemiyle 75 puan ceza puanıyla bu sürücüyü yolculayabiliriz arkadaşlar.